Merhaba, ben Çelebi. Geçen haftanın meydan okuması arkadaşlık üzerineydi. Bu hafta bu konu hakkında sizi bilgilendireceğim. Daha doğrusu gelişmeler hakkında bilgilendireceğim. Bildiğiniz gibi yaşadığım şehirde pek arkadaşım yok. Bu yüzden aynı binada oturduğumuz bir komşumuz benimle yaşıt. Hafta sonu onu aradım fakat geç saatlerde geri döndü. Çünkü kendi sınava gitmiş. Diğer biri de üniversiteden bir arkadaşımdı. O da yarı yıl tatilinde görüşebileceğimizi söyledi. Komşumuz da ileriki günlerde görüşebileceğimizi söyledi. Bakalım, umarım ikisiyle de görüşebilirim. En azından ben ilk adımı atmış oldum. Bu haftanın diğer bir konusuysa boş zamanlarımı geçirmek ve kafamı dağıtabilmek için hobiler edinmekte. Başta farklı hobi edinebilir miyim, yani ilginç bilmediğim bir şey çıkmış mıdır diye biraz araştırma yaptım. Fakat çok da ilginç hobilere rastlamadım. Yani en azından benim aradığım şekilde bir şey yoktu. Tabii güzel farklı hobiler var fakat bunlar maddiyata bağlı. O yüzden şimdilik elimizdekilerle yetineceğim. Tabii benim de herkesin olduğu gibi hobilerim var. Kitap okumak, film izlemek, dizi izlemek, yürüyüş yapmak gibi. Kitap okuma konusunda son dönemde kitap okurken çabuk sıkıldığımı fark ettim. Çabuk sıkılıyorum, ilgim çabuk dağılıyor. Hatta okuduğum bazen paragrafları anlamadım fark edip birkaç defa da okumak zorunda kalıyorum. Geçenlerde Beyhan Budan bir videosuna denk geldim. Dopamin detoksu hakkında. Orada da kendisi şöyle bir şeyden bahsediyor. Sosyal medya bize çok hızlı dopamin salgılattığı için uzun süreli bir şeyden zevk almamızın zorlaştığını anlatmış. Mesela saatlerce eskiden kitap okuduğunu ve bundan sıkılmadığını ama son dönemlerde kitap okurken sıkılmaya başladığını ve çok çabuk sıkıldığından bahsetmiş. Bunu anlatınca ben de farkına vardım. Aynı durum bende de söz konusu. Bu yüzden ileriki dönemlerde dopamin detoksunu denemeyi planlıyorum. Konumuza dönelim. Kendime 4 tane hobi seçtim. Bu hobiler çok da böyle duyulmadık şeyler değiller. Çok sıradan hobiler aslında. Ama tabii küçük başlayıp büyük gitmek lazım. Bir, yabancı dil öğrenmek. 2, örgü örmeyi öğrenmek. 3, masaj yapmayı öğrenmek. 4, yemek yapmayı öğrenmek. Yabancı dili seçtim çünkü biraz da olsa İngilizce biliyorum. Ama sorun şu ki İngilizce konusunda başladığım zaman böyle şevkle başlayıp, azimle başlayıp devamını getiremiyorum. Hani bir söz var ya, Türk gibi başla, Alman gibi bitir diye. Ben Türk gibi başlayıp Türk gibi devam ediyorum. Çünkü devamını getiremiyorum. Hatta bir ara İngilizce öğrenirken yanında Korece'yi de biraz öğreneyim diye uğraştım ama ilgim dağıldı ve devamını getiremedim. Örgü konusunda lise dönemlerindeydim sanırım, yanılmıyorsam. Örgü örmeyi öğrenmiştim. Hatta örgü örmeye yeniden başladım. Videosunu da çektim. Örgünün son hali bu şekilde. Başlarda sık ördüm. Daha sonra bu yünü tekrar kullanacağım için daha seyrek ördüm. Çünkü daha fazla yünün kırışmasını istemiyorum.
Evdeki artık yünlerden birini kullandım. Şimdilik düzgünce örmeyi öğrenene kadar birkaç defa böyle örüp sökeceğim. Örgüyü örmeyi önceden öğrenmiştim. Ama sonrasında tabii kullanmayı unuttum. Tekrardan annemden bana öğretmesini istedim. O bile unutmuş. Ama benim sayemde o da hatırladı. Görüyorsunuz çok da harika değil. Ama olacak inşallah. Düzelteceğim. En azından zaman geçiyor. Yani gerçekten hani örmeye başladığınızda böyle kaptırıp gidiyorsunuz. Hani çekirdek çitlemek gibi bir şey. Başladınız mı böyle ardı arkası geliyor. Güzel. Rengi de güzel ipin. Şimdi tekrar sökeceğim bunu. Baştan başlayacağım. Evet. Nerede kalmıştık? Masaj yapmayı öğrenmek. Bunu gerçekten merak ediyorum. Masaja ilgim var. Hatta burada yaşadığım şehirde bir masaj salonu eleman arıyordu. Ama arkadaşım sağ olsun beni vazgeçirdi oraya başvurmaktan. Şöyle söylemişti yani masaj diye söylerler ama öyle olmayabilir. Sen hiç mutlu sonla biten masaj duydun mu falan demişti. Mutlu sonla biten masaj. Açıkçası o zamana kadar sadece böyle kulaktan dolma şeyler biliyordum. Ya ben profesyonel bir iş yaptıklarını düşünmüştüm ama bana öyle söyleyince de tereddüt edip başvurmadım. Beni epey korkuttu açıkçası. Hani çok fazla konuştu bu konuda. Öyle olunca ben de başvurmadım. Dördüncüsü yemek yapmak. Bunu seçmemin sebebi daha iyi bir aşçı olmak istiyorum. Bir de yemek yapmak zevkli. Tamam yorucu, belli bir zaman ve emek harcıyorsun ama yani ortaya bir sonuç çıkınca da güzel oluyor. Ama tabii her zaman başarılı olunmuyor. Bazen internetten aldığım tarifleri yaptığımda ortaya çok ayrı şeyler çıkabiliyor, bambaşka şeyler çıkabiliyor. Hatta bu konuda babam beni hep destekler, kızım yap, yaparak öğrenirsin diye. Kötü olsa bile yer, kesinlikle şikayet etmez. Şöyle bir sıkıntı oluyor, mesela internette fotoğrafını görüyorsun çok güzel. Sen yapıyorsun, o fotoğrafla alakası yok. Tamam tadı fena değil ama şekil olarak kötü oluyor. Bu yüzden bu konuda kendimi geliştirmek istiyorum. Yani çok da iddialı olmaya gerek yok. Sadece iyi olsam yeter benim için. Bu haftayı böylelikle kapatıyorum. Önümüzdeki hafta bu 4 hobiden ikisine başlamış olurum diye düşünüyorum. Bu konularda tekrar size geri bildirimde bulunacağım. Umarım bu 4 hobide başarı elde ederim. Azimli olur sonunu görürüm diyorum. Çünkü biliyorum ki sadece benim değil toplumumuzun artık hatta tüm insanların sorunu odaklanıp bir şeyin sonunu getirmekte zorlanıyoruz. Bakalım neler olacak. Arkadaşlık konusunda da, hobiler konusunda bir gelişme olursa sizinle paylaşacağım. Şimdilik hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere.